Gerçeklik sandığın gibi değil. Birazdan düşüneceğin her şey sorgulanabilir olacak. Gözlerinle gördüğün, ellerinle dokunduğun şeylerin belki de hiçbiri gerçek değil. Beynine gelen elektrik sinyalleri sana gerçek diyebileceğin bir dünya sunuyor. Ama ya bu dünya sadece zihninin içindeyse? Şimdi gerçekliğin sınırında yürüyeceğiz ve her adımda daha çok şaşıracaksın. İnsan doğduğu andan itibaren çevresini algılar, görür, duyar, dokunur, hisseder. Tüm bu duyusal verileri birleştirerek bir gerçeklik oluşturur. Ama şu soruyu sormalıyız. Bu gerçeklik dış dünyanın bir yansıması mı yoksa zihnin kendi üretimi mi? Bir rüya gördüğünde onun gerçek olmadığını ancak uyandığında anlarsın. Oysa o anda rüya sana gerçek gibi gelir. Peki ya şu anda bir rüyadaysan ve uyanman gerektiğini bilmiyorsan? Platon'un mağara alegorisi tam da bu soruyu sorar. Mağaranın duvarına yansıyan gölgeleri izleyen insanlar onları gerçek sanırlar. Çünkü başka bir şey görmemişlerdir. Gerçeklikleri o gölgelerdir. Ama biri zincirlerini kırar, dışarı çıkar, güneşi görür ve anlar ki gölgeler sadece bir yansımaymış. Peki sen hala gölgeleri mi izliyorsun? Bir bebek doğar doğmaz gerçekliği öğrenmez. Önce sadece bulanık ışıklar ve sesler duyar. Zamanla bunları anlamlandırır. Zihni verileri birleştirir ve bir dünya inşa eder. Ama bu dünya onun zihnindeki bir modelden ibarettir ve her zihnin modeli farklıdır. Bir köpek renkleri senin gördüğün gibi göremez. Bir yarasa ses dalgalarıyla yön bulur. Onların gerçekliği farklıdır. Aynı dünya farklı canlılar için farklıdır. O zaman tek bir gerçeklikten bahsedebilir miyiz? Modern bilim bile bu konuda kesin konuşamaz. Kuantum fiziği bize şunu söyler. Bir parçacığın durumu ancak ölçüldüğünde belirlenir. Yani gözlemci olmadan evrenin durumu da belirgin değildir. Gerçeklik gözlemle birlikte oluşur. Bu akıllara durgunluk veren bir sonuçtur. Yani sen bakmazsan masa olmayabilir. Peki gerçeklik nedir? Sadece bir uzlaşma mı? Toplumun birlikte inşa ettiği bir model mi? Bir delinin gördüğü şey mi gerçek değil, yoksa sadece çoğunluk tarafından kabul görmediği için mi dışlanır? Matrix filmini hatırla. Mavi hap mı, kırmızı hap mı? Gerçekliğin konforlu yalanını mı seçeceksin, yoksa acı verici gerçeği mi? Felsefe bu noktada devreye girer. Metafizik, varlık nedir sorusuyla başlar. Gerçek olan ne diye sorar. Fizik ölçülebilir olanla ilgilenir. Ama metafizik ölçülemeyeni sorgular. Görülemeyeni, bilinemeyeni, kavranamayanı. Belki de en değerli sorular buradadır. Ben kimim? Dünya ne? Gerçeklik neye göre tanımlanır? Bu noktada Descartes'a dönelim. Düşünüyorum, öyleyse varım. Ona göre tek emin olabileceğimiz şey düşünebildiğimizdir. Çünkü tüm dış dünya bir yanılsama olabilir. Şu an bu düşünceleri düşünüyor oluşumuz bir gerçekliktir. İlginçtir. Bazı insanlar halüsinasyonlar görür. Beyin var olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi sunar. Peki ya biz de şu an kolektif bir halüsinasyonun içindeysek? Peki ya şu an izlediğin bu video aslında hiç var olmadıysa? Gerçeklik bazen sadece inançla başlar. Kendini 1 milyon defa gerçek diye tekrar edersen o şeyi gerçek gibi yaşarsın. Bu plasebo etkisinin ta kendisidir. İlaç sandığın bir şeker parçası bile seni iyileştirebilir. Çünkü beynin o ilacın işe yarayacağına inanır. İnanmak gerçekliğe şekil verir. Artık şunu anlamaya başladık. Gerçeklik düşündüğümüz kadar sağlam değil. O sabit değil. O herkes için aynı değil. Gerçeklik aslında bir varsayım ve biz onun üzerine hayat kuruyoruz. Ama bu kötü bir şey değil. Tam tersine bu farkındalık özgürleştiricidir. Çünkü gerçekliğin mutlak olmadığını bilmek sana düşünsel hareket alanı kazandırır. Kendini yeniden tanımlama gücü verir. Seni kalıplardan çıkarır. Gördüğün şey yalnızca bir yanılsamadır. Dokunduğun her şey yalnızca bir sinyaldir ve inandığın her şey sorgulanabilir. Şimdi şu soruyu sana soruyorum. Bu dünyada yaşadığın şey ne kadar gerçek? Ve gerçek dediğin şeyin sınırları nerede başlıyor? Metafiziğin en temel sorusu budur. Bu soru tüm kapıları açar ve seni başka bir düşünce düzlemine davet eder. Şimdilik sadece şunu bil. Gerçek sandığın şey belki de sadece bir yansımadır ve bu yolculukta biz birlikte o yansımaların kaynağına ineceğiz. Gerçeklik sandığın gibi değil. Belki de daha karmaşık, belki de daha basit. Ama kesin olan tek şey var. Gerçekliği sorgulamak seni özgürleştirir.